Evet, idrar kaçırma nedir? Sebepleri nedir? İdrar kaçırma günümüzde kadınlarda belli bir yaştan sonra ciddi bir problem aşamasına gelen bir durum. Şimdi hastalarımızda en çok gösterilen bizim kliniğimize geldikleri zaman ilk şikayetleri yetiştirememe ya da öksürürken, hapşururken ani hareketlerle idrar kaçırma şeklinde oluyor. Biz idrar kaçırmayı hastanın sosyal hayatını bozacak tarzda, hastanın sosyal hayatına engel olacak tarzda olduğu zaman artık bunu bir hastalık konumuna sokabiliyoruz. Biz burada idrar kaçırmayı iki sınıfa ayırıyoruz. Özellikle bayanlarda. Birinci tipi stres tip dediğimiz ani karın içi basıncı artışıyla ayağa kalktığınız zaman, yerden bir şey kaldırdığınız zaman, merdiven çıktığınız zaman öksürmekle, hapşurmakla, gülmekle meydana gelen kaçırma. Biz buna stres tip idrar kaçırma diyoruz. İkinci tipte urge incontinence dediğimiz yani yetiştirememe. Acil idrar hissiyle beraber gelen idrar kaçırma. Sıkışma hissiyle. Sıkışma tarzıyla. Evet, ani sıkışma tarzıyla. Yani hastanın idrarı geldiği zaman idrarını tutmaya hakim olamıyor. İdrar kesesi öyle bir kasıyor ki kendini, kontrakte oluyor ki bir anda hasta tuvalete yetişmeye kalktığı esnada yetiştiremeden kaçırıyor, idrarını kaçırıyor. Bu iki tipi ilk önce başta bir net bir şekilde ayırmak gerekiyor birbirinden. Tabii ki birçok hastada da iki tip birden aynı anda da görülebiliyor. Buna da mix tip diyorlar. İkisi aynı anda da görülebiliyor. Şimdi tedavi başlıkları altında yani tanım başlıkları bu şekilde. Peki şunu soralım, tedaviye tanıma geçmeden önce de hangi yaş aralığında daha çok görülür bu idrar kaçırma? Daha çok bayanlarda 40'ından sonra, 50'sinden sonra yavaş yavaş pelvik yani kalça tabanı kasları dediğimiz kaslar gevşemeye başladıktan sonra, bağ dokusu yumuşamaya başladıktan sonra hastalarda yavaş yavaş 40'ından sonra 50'sinden sonra idrar kaçırma şikayetleri gelişmeye başlıyor. Bu yaşlar civarında oluyor daha çok. 40'ından 50'sinden 60'ından sonra başlıyor. Yani 40'ından önce kolay kolay kaçırma olmuyor hastalarla. Nasıl? Görülme sıklığı nasıl? Görülme sıklığı yani %15'den 20 arasında gözüküyor. Ama şöyle söyleyeyim size, görülme sıklığından ziyade hastanın sosyal hayatına ne kadar etkilediği. Şimdi bir hasta diyor ki mesela günde diyor bir pet değiştiriyorum, sadece bir bez koyuyorum ya da hiç koymuyorum. Hasta bazen hiç bez bile kullanmadığı halde bundan çok rahatsız olabiliyor. Benim sosyal hayatımı sıkıntıya sokabiliyor diyor. Ya da başka bir hasta çok da sıkıntıya sokmuyor kendini. Şimdi bu hayati bir durum olmadığı için hastanın ne kadar bundan yakındığıyla ilgili biz tedavi vermeye başlıyoruz. Yani hastanın sosyal hayatını ne derecede etkiliyor bu? Asıl önemli olan ne derecede etkilediği. Bazısı çok önemsemiyor. Bazısı da bir damla olsa bile hastayı çok sıkıntıya sokabiliyor. Orada en önemli kriterlerden birisi hastanın hayatıyla ilgili. Yoksa idrar kaçırma hiçbir zaman sonuçta hayati bir riski yok. Yani. Evet. Tipleri de saydınız. Stres tipi, sıkışma tipi, bir de karışık bir tip var dediniz. Evet. Peki bu tipleri nasıl ayırıyorsunuz? Yani hasta size bir şikayetle geliyor kliniğinize, aynen, ve siz bir tanı muayene ediyorsunuz ve ardından da bir tanı koyma süreci nasıl oluyor? Şimdi zaten hasta hikayesini anlatırken bize hasta aslında tipinin de hangi tip olduğunu anlatıyor. Hastanın ilk ağzından çıkan cümle eğer şuysa, ben tuvaletten yataktan kalktığım zaman gece tuvalete giderken idrarımı kaçırıyorum ya da çarşıya çıkıyorum, böyle çarşıda tuvalet arıyorum sağda solda ya da işte güne gidiyorum, arkadaşlarla oturuyoruz, güne gidiyoruz, sürekli tuvalete gidiyorum şeklinde çıkışları varsa hastada bu hastalarda biz aşırı aktif mesane ile beraber urge incontinence, sıkışma tipi idrar kaçırma olduğunu düşünüyoruz biz hastalarda. Burada ötekisinde de zaten hasta kendisi ifade ediyor. Hasta öksürmekle, hapşurmakla hiç hissetmeden, idrarım daha gelmeden idrarının kaçtığını söylüyor. Yani bir bakıyorum altım ıslak diyor, yani hiç sıkışmadan ifade ediyor zaten yani. Orada net bir ayrım yapabiliyoruz.